Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam buğday unuyla pratik bir şekilde tavada yumuşacık pamuk gibi bazlama yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 3 su bardağı ılık suyu aldım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Güzelce karıştıralım. 2 tatlı kaşığı da zeytinyağı ekleyerek mayayı çözene kadar çok iyi karıştıralım. Yine aynı bardağın ölçüsüyle tam buğday unu kullanıyorum. Unu önceden eledim. Unumu bir tepsinin içine elemiştim. Tam buğday ununu. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Özellikle sayarak ekliyorum. Ne kadar kullandığım belli olsun diye, kaç bardak un kullandığım belli olsun diye özellikle ölçerek yapıyorum ki tam ölçü verebileyim. Şimdi bir spatula yardımıyla güzelce hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda tam 7 su bardağı un kullanmış oldum. Çok yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuz yumuşak olursa ekmeğimiz de yumuşak olur. Arada elinizi ıslatarak hamuru yoğurursanız hamur elinize yapışmaz. Hamurun yumuşak olması önemli. Hamuru çok güzel yoğurdum. Bayağı özleşti. Şimdi hamuru toparlayacağım. Aynı kabın içine bırakıp üzerine bir streç film kapatacağım. Hamurumun çabuk mayalanmasını istiyorum. Çünkü çok fazla zamanım olmadığı için bir tencerenin yarısına kadar çok sıcak su doldurdum. Bu kaseyi o tencerenin içine bırakacağım. Bir kahve yapıp içene kadar hamur mayalandı. Tam 10 dakika sürdü mayalanması. Bu yöntemi denemenizi öneririm. Evet, gayet güzel. 2-3 katına çıkmış. Gayet de yumuşak, güzel bir hamur oldu. Şimdi şeklini verelim ve pişirmeye başlayalım. Öncelikle hamurumuzun havasını alalım. Maya kokmasın diye. Bakınız artık ele de yapışmıyor. Gayet güzel oldu. Bu arada tavanızı ısıtabilirsiniz. Kısık ateşte tavanızı ocağa bırakıp bu arada tavanız iyice ısınırsa daha kolay olur işiniz. Ben tahtayı hafif yağladım. Artık un kullanmak istemiyorum. Güzelce yoğurdum hamuru. Ortadan ikiye böldüm. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok güzel oluyor. Bu tarif hiçbir kanalda yok. Kendi fikrim. Hamuru bu şekilde açıyorum. Yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum hamuru. Diğer bazlamalardan farklı olsun istiyorum. Hem de çok kolay ve pratik oluyor bu şekilde. Evet, yarım santim kalınlığında açtım. Köşelerini kesiyorum. Daha sonra 4 eşit parçaya bölüyorum. Evet, 4 tane kare oldu. Bu şekilde yapıyorum. Hem şık hem daha farklı oluyor. Yemesi de güzel oluyor. Şimdi mayalanması için ayrı bir yere alacağım ve üzerine bir mutfak örtüsü kapatacağım. O kendisi orada biraz mayalansın, kabarsın. Ben diğer hamurları yapmaya devam edeceğim.
Ama siz isterseniz yuvarlak, klasik de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Hem de çok kolay oluyor. Bakınız bu şekilde pratik bir şekilde köşelerini alıp 4 parçaya bölebilirsiniz. Daha sonra mutlaka mayalandırmak gerekiyor. Diğer bazlamalarda yaptığımız gibi bir bezin üzerine veya bu şekilde alıp üzerini kapatıyorum ve mayalanmasını bekliyorum. Bu arada elimi yine yağladım ve diğerlerinin yapımına geçiyorum. Bu kepekli olduğu için daha gevrek oluyor. Daha lezzetli oluyor. Tuzunun miktarı size bağlı. Seviyorsanız fazla tuzlu da yapabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kullandım ama isterseniz de yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. Bir kaseyle kesebilirsiniz. Bir de öyle göstermek istiyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor. Evet. Şimdi hangisini ilk önce yaptıysam ondan başlayarak pişirme işlemine devam edebiliriz. Tavamız çok güzel ısındı. İyi ısınması gerekiyor. Şimdi görüyorsunuz 2-3 katına çıktı. Mayalanmış. Bu şekilde tavaya düzgün bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Sürekli çevirerek pişirmeye başlayabilirsiniz. İsterseniz üzerini yağlayarak da pişirebilirsiniz. Ben bazılarını yağlıyorum, bazılarını da yağlamıyorum. Biraz tereyağı sürmek istedim. Lezzetlendirmek için. Çayın yanında, yemeklerinizin yanında yumuşacık, pamuk gibi güzel bir bazlama tarifidir. Evet, yuvarlağını da pişirelim. Şekilleri tamamen sizin zevkinize bağlı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet, bu da klasik. Şimdi diğerlerini de pişirelim. Gerçekten kahvaltıda peynirle, zeytinle, domatesle o kadar lezzetli oluyor ki inanın. Üzerlerini yağlıyorum. Çok az yağlıyorum. Evet, görüyorsunuz gayet güzel. Hem nefis hem de çok şık ekmek tarifi.
Evet, görüyorsunuz. Hem çok şık hem de gerçekten çok lezzetli tam buğday unuyla yapmış olduğum ekmeklerin kokusunu duyabilseniz gerçekten zaten görüntüsünden de ne kadar yumuşak ve sünger gibi olduğu belli oluyor. Çok da çabuk pişiyor. Şimdi sonuncuları da pişiriyorum. Eğer buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsınız. Ben tarif paylaştığımda anında haberdar olursunuz. Çayın yanında zeytinle, peynirle, domatesle gayet güzel, nefis bir ekmek tarifi verdim. Zaten çok da çabuk pişiyorlar. Şimdi dokusunu da göstereyim. İçini görüyorsunuz, göz göz, yumuşacık, pamuk gibi oldular. Yerini de gösterebilirim. Evet, görüyorsunuz, pamuk gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.